Bence geç kaldılar Gülsüm Hanım. Avrupa bu kondisyonda değil. Avrupa bunu yapamaz. Avrupa'yı daha kötü günler bekliyor bu anlamda. Almanya bize öyle davranmadı. Terörle mücadelede öyle davranmadı. Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesinde öyle davranmadı. Darbeler sürecinde öyle davranmadı. Hocam, Avrupa'nın dünyaya bakışı gerçekten değişiyor mu? Değişmek zorunda. Çünkü Avrupa, Batı Avrupa Yarımadası daha doğrusu. Avrupa deyince Rusya da biliyorsunuz Avrupa sayılıyor kıtasal olarak baktığımızda. Batı Avrupa Yarımadası dünyaya bakış açısını değiştirmek zorunda olduğunu anladı ama biraz geç kaldı. Niye? Yine çok yakın bir tarihe gidiyoruz. İkinci Dünya Savaşı. Hatta Birinci Dünya Savaşı aslında bunun bir fragmanıydı, göstergesiydi ama İkinci Dünya Savaşı'nda bu bir şekilde Batı Avrupa'nın vasallaştırılması. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir güç karşısında ve Rusya Federasyonu gibi iki kutuplu dünyada birbirine rakip iki blok, Varşova Paktı, NATO, Atlantik Organizasyonu, ittifakı, Avrupa'ya siz askeri olarak bana güveneceksiniz ama ekonomik olarak da büyük bir dev olacaksınız. Almanya'sı, Fransa'sı, İspanya'sı ve bunu yaparken de bizim size sağlayacağımız güvenlik sizi hiçbir şekilde düşmanlara karşı bir zor açıkta bırakmayacak, zayıfta bırakmayacak. Bunu garanti ediyorum dedi. Nerede söylediler bunu? Yalta Konferansı'nda söylediler. İkinci Dünya Savaşı sonrası 1945. Nerede gördük bunu? Truman Doktrini ve Marshall yardımlarıyla gördük. Ve o tarihten sonra Avrupa askeri anlamda çok bir yatırım yapmadı. Çünkü NATO şemsiyesi altında Soğuk Savaş iklimiyle bir denge vardı. Çeşitli Macaristan'da, Yugoslavya'nın veya diğer bölgelerde yaşanan hadiselerde karşı karşıya geliyorlardı. Belki en önemli mesele çarpışma Kore'de olmuştu. Kuzey Kore, Güney Kore meselesinde 1951'de. Daha sonra Vietnam'da. Daha sonra başka bölgelerde, Orta Doğu'da. Ama hiçbir zaman için Rusya ile Amerika birbirleriyle savaşmadılar. Birbirlerine mermi atmadılar. Peki nerede bu süreç içerisinde o rüyadan uyanmak zorunda kaldılar? Ukrayna Savaşı'yla. Çünkü Batı Avrupa Yarımadası şunu gördü. Yanı başımızda Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etmeselerdi, bence çok iyi biliyorlar. Rusya Ukrayna'ya saldırtıldı. Ve saldırtılmak için her şey yapıldı. Çünkü dönemin Alman şansölyesi Merkel bunda çok çekinceli kaldı. Yani Ukrayna Savaşı'nın çıkmaması, Rusya'nın bu kadar tahrik edilmemesi. Çünkü Almanya'nın, Merkel'in özellikle liderler diplomasisi içerisinde Putin'le iyi bir diyaloğu vardı biliyorsunuz. Aralarında Almanca konuşuyorlardı ve Kuzey Akım 2 projesi hayata geçirilecekti. Yani Avrupa'ya, Rusya'dan daha çok gaz gelecekti. Şimdi enerji güvenliği bakımından enerji güvenliği meselesi Avrupa Birliği ülkeleri için bir hayati önem taşıyor. Peki ne oldu? Rusya, Ukrayna'ya bir şekilde saldırtıldı. Sonra arkadan ne geldi? Ciddi bir enerji krizi, ciddi bir güvenlik krizi ve Avrupa, bakın bu daha önemli, Batı Avrupa Yarımadası koşar adım iki savaş arası döneme doğru itildi, sürüklendi, yuvarlandı. Nereden anlıyoruz bunu? Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri içerisindeki aşırı sağ ve solun güçlenmeye başlaması, hatta aşırı sağın güçlenmeye başlanması. Burada biz İslam karşıtlığını gördük mü? Evet gördük. Türk karşıtlığını gördük mü? Evet gördük. Aşırı milliyetçiliği, hatta neonaziler adı altında ADF ve diğer grupların aşırı sağ politikalarıyla şovenist, ırkçı politikalarını gördük mü? Seçimlerde aldığı oy oranlarını gördük mü? Evet. O zaman burada Avrupa ciddi bir güvenlik bunalımı, ikilemi içerisine girdi. O zaman ne dediler? Biz biraz yönümüzü değiştirelim. Dünyaya başka türlü bakalım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanarak, ona güvenerek bizim maalesef güvenliğimiz sağlanmayacak dendi. Ve sonra hatırlayın Gülsüm Hanım, Almanya kendi silahlanma bütçesini arttırmaya başladı. Hatta yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2024 yılında 88,5 milyar dolar. Bunun 2029'a kadar da 100 milyar doları aşması hedefleniyor ki aşacak gibi gözüküyor. Bu yazılmış rapor 2029. Şimdi biz 2026'ya giriyoruz. O zaman savaş 3 sene daha mı sürecek? Ukrayna Savaşı. Yani bu silahlanma 2029'a kadar arttıkları için. Demek ki böyle bir endişe de var. Hatta hatırlayın Polonya sınırına Almanya asker gönderecek dendi. Yaklaşık 7.000 kadar. Hatta o zaman şöyle dedik. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa Almanya bu kadar asker yığınağı yapacak sınırı. Şimdi bunların hiçbiri boşuna değil. Peki Avrupa'nın dünyaya bakış açısını değiştirmesi, yani dünya derken aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne bakış açısını değiştirmesi kendi geleceği açısından bir selamet getirecek mi? Bir avantaj getirecek mi? Bence geç kaldılar Gülsüm Hanım. Çünkü bu saatten sonra Rus tehlikesine karşı, hadi Rusya en büyük tehlike diyelim, Batı Avrupa Yarımadası'nın Rusya'nın yaşam alanıyla arasında çekeceği bir duvar şu anda mümkün mü? Bir 10 yıl içerisinde? Bence değil. Hatta yine geçenlerde drone duvarı kuralım dediler Rusya ile aramıza. Drone duvarını siz kuzey hattından binlerce kilometre Karadeniz'e kadar nasıl kuracaksınız?
Şunu tamam, Türkiye ile işbirliği yapın. Türkiye size bütün o İHA desteğini, SİHA drone desteğini vererek onda çok büyük aşama kaydetmenizi sağlar. Bunda biz karşılıksız mı yapacağız? Hayır. Bu da bizim açımızdan bir kullanılan bir kart haline gelir mi? Evet öyle. Ama onun dışında Avrupa'nın yapacağı bir şey yok Gülsüm Hanım. Avrupa'nın Rusya ile savaşacak hali de yok. Şu an Rusya ile barışacak hali de yok. Peki ne yapacaklar? Enerji güvenliği yok. Ukrayna Savaşı başladığından beri olay uçurum kenarında devam ediyor. Her an her şey olabilir. Alternatif enerji kaynakları ve Amerika Birleşik Devletleri çok pahalı biliyorsunuz LNG sattı. Ve onun maliyeti artmaya başladı ve ciddi bir enflasyon baskısı Avrupa ülkelerinde oluşmaya başladı. Dolayısıyla şu anda yapacakları tek şey belki içlerine kapanmak. Belki Avrupa'nın bütün sorunları bir kenara bırakarak, o da çok zor. Kendi işlerinde de büyük problemler var. Ama o demlenme süreci, o mayalanma süreci Rusya'ya karşı oluşacak olan direnişin zamanını çok çok daha öteye atacaktır. Putin de bunu biliyor. Putin bunu kullanıyor mu? Evet, kullanıyor. Şu an Vladimir Putin Almanya'nın, Fransa'nın durumunu bilmiyor mu? Macron ve işte şu anda Merz başbakan, ama Almanya'nın bir geleneksel OS politikasının olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Yani eninde sonunda zaten bizle diyalog kuracaklar diye de söylüyorlar. Zaten hatırlayın, Almanya, Fransa koşa koşa Çin'e gitmediler mi? Xi Jinping'le görüşmediler mi? Siz onunla görüştüğünüz zaman ne oluyor? Ticari ortağı ve askeri ortağı olan zaten Putin'le Xi Jinping omuz omuza vermişler. Sen Rusya'yı cezalandıramıyorsun istediğin gibi. Çin'le işbirliği yapıyorsun. Çin'le işbirliği yaptığın zaman aslında Çin'e Rusya'dan daha çok destek veriyorsun ama Rusya'nın da ayakta kalması için de bir dolaylı destek sağlamış oluyorsun. O zaman ne geliyor karşımıza? Bu çıkmaz sokak. Avrupa'nın bu çıkmaz sokaktan kurtulması, çıkabilmesinin de ben mucizelere kaldığını düşünüyorum. Ama kendi yaptıkları hatanın bedelini ödüyorlar Gülsüm Hanım. Bence bu. Çünkü o hani diyorlar, şey yapıyorlar ya böyle siesta. Siesta'yı severler biliyorsunuz. Öğlen uykusu. Onların öğlen uykusu geceyi buldu. O öğlen uykusundan şimdi uyanıyorlar. Nasıl olsa rahatız. Ama uyandıkları zaman da biraz geç bir zaman gibi geliyor. Avrupa'yı daha kötü günler bekliyor bu anlamda. Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı'nın bir Türkiye ziyareti vardı. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şimdi Almanya ile Türkiye biliyorsunuz çok önemli ticari ortaklar ve Almanya ile Türkiye'nin ilişkileri özellikle hem işte tarihi olarak Osmanlı döneminde ve işte Cumhuriyet döneminde de özellikle 60'lı yıllarda büyük bir ivme kazandı. Almanya ile bizim aslında çıkarlarımızın çarpıştığı noktalar hep şöyle bir terörle mücadele ve bilhassa Almanya'nın Türkiye'ye böyle ikircikli bakması, samimi davranmaması. Ama Merkel dönemiyle beraber biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanlığı döneminde de bir liderler diplomasi dengesi oluşturmuştu. Bu çok kıymetliydi. Özellikle Suriye meselesinde, göçmenler meselesinde. Ama Merkel sonrası Almanya değil Gülsüm Hanım. Yani o karizmatik liderlerin geldiği o Bismarck'lar diyoruz ya, işte anlatıyor. Schröder mesela ne kadar bir liderdi, önemli bir liderdi. Bizi çok seviyordu. Hani seviyor derken çıkarları bağlı tabii. Kimse kimseyi kara kaşına sevmez ama yani onları, çıkarları değerlendirebilen bir lider. Gözü kapalı bir lider değildi. Ama sonrasına bakıyoruz. Gelen Alman başbakanlarına hiçbirinin figür değil yani. Değil, figür değil. Ama bu Fransa'da da böyle Gülsüm Hanım. Yani işte ne bileyim, kim vardı mesela, işte De Gaulle'ist diyoruz ya, De Gaulle gibi insanlar gelecek. İşte efendim Chirac gibi cumhurbaşkanları gelecek. Ama baktığınız zaman biliyorsunuz en son Fransa'da Sarkozy değil mi? Fransa Cumhurbaşkanı yolsuzluktan hapse girdi. Yani bunlar aslında Fransa'nın tarihi utanç kaynakları. Övünüyorlar ya, biz efendim ulusçuluk akımının, işte efendim sanatın, devrimin sembolüyüz biz. Ne oldu senin devrimin sembolüne? Senin Cumhurbaşkanı o yolsuzluktan hapse giriyor. Şimdi demek ki Avrupa'nın ilk önce kendi içerisinde bunu nasıl çözeceğine bakması lazım. Gelelim bizim mevzuya. Almanya bizim en önemli ticari ortaklarımızdan biri ve Türkiye olarak biz Almanya ile her zaman ilişkilerimizi iyi vaziyette, iyi seviyede tutmaya gayret ettik. Ama Almanya bize öyle davranmadı. Terörle mücadelede öyle davranmadı. Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesinde öyle davranmadı. Darbeler sürecinde öyle davranmadı. Ama biz hep iyi niyetle yaklaştık. Şimdi geldiğimiz noktada ne bizim problemimiz? Biz gök vatan dediğimiz ana vatan gibi, mavi vatan gibi korunması gereken göklerdeki hakimiyetimiz için Kaan projemiz Allah izin verirse 2030'da en geç 31-32'de göklere hakim olmaya başlayacak. Ama o zamana kadar Türkiye'nin bu açığını kapatması lazım. Bakın Amerika ile biz ne sorunu yaşıyoruz? F-35 değil mi? F-16'lar. 40 yeni F-16 ve 40 modernizasyon kiti yaklaşık gönderilmesi. Ve kongre bu noktada Türkiye'ye samimi davranmıyor. Biliyorsunuz Biden döneminde söz dedi Biden, ben bu yapacağım dedi bu işi.
Ama kongrenin işte kongre izin yapamayacağım nasıl olacak diyerek böyle bir ikiyüzlü politika takip ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı en son gitti yine. Biliyorsunuz Donald Trump F-35 konusunda hem F-16 konusunda konuştu. Bakalım Donald Trump tamam diyor, F-35'te de bir şeyler yapacağız diyor ama onların cazla konuşmalarına bakmayacağız. Biz şu anda ne yapacağız? Ve ne oldu? Bir alternatif olarak Eurofighter meselesi. Ve biz Eurofighter'ları özellikle İngiltere biliyorsunuz Başbakanı da Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyarete geldi külliyeye. Orada hem ikili ilişkiler hem bahsettiğimiz bölgesel konular ve Eurofighter'ların alımı noktasında da bir anlaşmaya imza atıldı. Ve yeni alınacak olan Eurofighter'lar ve kullanılmış olan biliyorsunuz Katar'dan da Eurofighter'lar gelecekler. Ama hepsi kalınmış derken öyle külüstür değil yani dinamik uçuş saati az olan uçaklar. Bizim o açığımızı kapatacak vaziyette. Ve yeni alacağımız Eurofighter'lar da Eurofighter fabrikasını ayakta tuttu biliyorsunuz. Yani o alımlar olmasaydı, biz bu alımları yapmasaydık Eurofighter fabrikası kapatılacaktı. Yani kaç bin insan, yaklaşık 2-3 binden bahsediliyor. Bir de onu 3 ile çarpın ailesiyle beraber 8-9 bin insan işsiz kalacaktı. Bu da İngiltere medyası yazdı bunu zaten. Şimdi dolayısıyla bu yapıldı. Peki bundan önce kim karşı çıkıyordu buna? Yani kim engel oluyordu Avrupa'da? Almanya. Almanya Eurofighter'ın alımı noktasında Türkiye'ye baskı uyguladı. Hatta bizim terörle mücadelemizde de biliyorsunuz Almanya'nın gönderdiği birçok askeri teçhizatta ambargo uygulandı Türkiye'ye karşı. Hocam tekrardan bir Eurofighter'a dönecek olursak anlaşma detayları ile ilgili ne söylersiniz? İngiltere ile Türkiye arasında Eurofighter meselesi uzun zamandan beri zaten konuşulan bir konuydu. Ve biraz evvel yine anlattığımız gibi Kaan meselesi yani Kaan'ın göklerde hakim olmaya başladığı ana kadar da bu açığın kapatılması söz konusu olacaktı. Ve Eurofighter önden önce de birçok alternatif de aslında konuşuldu. Ama hem İngiltere ile Türkiye'nin ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı ile bir araya gelmesi ve ondan önce de o mekik diplomasi Sayın Hakan Fidan'ın da bu anlamda tabii ki istişareleri ve temasları noktasında İngiltere'nin Türkiye ile olan ilişkilerinin Eurofighter'lar üzerinden tekrar reforme edilmesi, tekrar yapılandırılması imkanını da ortaya koymuş oldu. Ve şu da önemli, biz bir NATO üyesiyiz. Ve NATO'nun Güneydoğu kanadının en önemli aktörüyüz. Şimdi Türkiye'nin tehdit altında olması, bir de şu var Gülsüm Hanım, yanı başımızda Yunanistan. Siz Yunanistan'a Rafael verdiniz mi? Bedelsiz verdiniz. F-35 verdiniz mi? Verdiniz. Her türlü askeri yığına Amerika olarak yaptınız mı? Dede Ağaç'tan Larisa aşağı kadar Girit'e yaptınız. Siz Yunanistan'ı bize karşı silahlandırırken Türkiye'nin güvenlik açığı içerisinde kalmasını nasıl kabullendirebilirsiniz? Aslında Türkiye İngiltere'yi bu noktada da ikna etti. İngiltere bunu gördü. Orada bir güç dengesinin, bir karşılıklılık olması gerektiğini İngiltere anladı. Dolayısıyla Kıbrıs meselesinde de İngiltere biliyorsunuz. Şu an garantör devlet bizle beraber. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Şimdi Doğu Akdeniz'de sular bu kadar ısınırken ve Türkiye'nin düşeceği, daha doğrusu Türkiye'nin düşüreceği risk haritasının, içinde olacağı risk haritasının İngiltere'nin çıkarları bakımından da oluşturacağı bir negatif durum hissedilmeye başlanması karşılıklı dengeyi bir araya getirdi. Yani burada tek taraflı değil bu. İngiltere açısından da Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin bu güvenlik açığını kapatması son derece kritik ve İngiltere biliyorsunuz Brexit yaparak Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra bir Anglo-Sakson dediğimiz yani yeni bir Amerika Birleşik Devletleri İngiltere tekrar bir araya gelir mi girişimleri oldu. Ama Amerika ile İngiltere hala hesaplaşması bitmedi. Yani Donald Trump biliyorsunuz gitti Kral Charles'la görüştü, yemekler yendi. Çok büyük bir törenle karşılandı. Sonra Gazze'de Blair formülü diye bir şey çıktı. Şimdi Tony Blair İngiltere kamuoyu tarafından çok mu seviliyor? Kendi halkı tarafından yargılandı, vicdanen yargılandı. Eli kanlı bir adam bu. İngiltere bunu itiraf etti Irak Savaşı'nda. Binlerce insanın kanına girdiler. Peki İngiltere bunu siyaseti bilmiyor mu? Biliyor. İngiltere'de dürüst, Müslüman milletvekilleri bunları söylemediler mi? Kamerada, avam kamerasında konuşulmadı mı? Konuşuldu. Parlamentoda konuşuldu. Hepsi biliyor. Demek ki İngiltere siyasetinde de ciddi bir makas var. Ve burada bence ciddi bir kamuoyu da oluşmaya başladı. Ve bu kamuoyunun oluşması da Gazze meselesi üzerinden de bunu okuyacak olursak bu Siyonist politikalara karşı Türkiye'nin varlığının da ne kadar önemli olduğunu, gücünün de ne kadar önemli olduğunu da bence hisseden bir taraf var. Bunu da söyleyebiliriz. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Ukrayna Savaşı, Gazze'deki kriz ve göç dalgaları Avrupa'nın önceliklerini nasıl etkiledi? Şimdi Avrupa'nın aslında güvenlik önceliğinin ön plana çıkmasını sağladı. İkincisi şöyle bir kafalarını kaldırıp çevremizde neler oluyor demelerini sağladı. Çünkü Avrupa'da belki de apolitik birçok nüfus yani daha doğrusu Avrupa Birliği içerisindeki apolitik insan sayısı oldukça fazla, nüfus sayısı oldukça fazlaydı. Şimdi güvenlik ve kendi sosyal hayatlarını etkileyecek
negatif, olumsuz durum oluştukça bu sefer kafalarını kaldırmaya başladılar. Ne oluyor diye. İşte refah devletleri bir anda kriz devletlerine dönüşme ihtimali çıktı. Bir de siyaseten kutuplaşma başladı. Bu sefer nasıl çıkacaklar bu işin içinden? İşte o kafalarını kaldırdığı anda işte dediğim gibi önlerine çıkacak olan en önemli ülke Türkiye'ydi. Çünkü Türkiye'nin Ukrayna Savaşı, Gazze'deki katliam ve diğer sorunlar noktasında merkezi rolünü onlar da gördüler. Diyalog kurulacaksa Türkiye ile kurulup bir şeyler yapabileceğini onlar da anladılar. Şunu da hep söyledik, hatırlayın. Avrupa eğer kendi ordusunu modernize etmek istiyorsa, kendi ordu açığını, güç açığını kısa zamanda kapatmak istiyorsa bence en büyük onlara referans olacak olan, en büyük mihmandarlık, sancaktarlık yapacak olan ülke bence Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu konuda bir abartı yok. Gelin hep beraber bunu yapalım. Ama bunu siz gene ikiyüzlü politikayla yapmaya kalkarsanız gene kaybeden siz olacaksınız. Bir de şöyle düşün Gülsüm Hanım, biz her şeyi yaşadık. Yani bütün hani Allah daha beterinden koruyor ama üzüntüleri yaşadık. İşte terörün sonuna kadar her şey metropollerde gördük, şehirlerde, Güneydoğu'da ve Türkiye asimetrik bir savaş veriyor 50 yıldır. Ve şu anda biz terörsüz Türkiye'yi sağladık kendi alın terimizle. Şimdi yanı başımızdaki o PKK yapılanmasını da inşallah söküp atacağız oradan. Onun da mücadelesini veriyoruz. Ama Avrupa bu kondisyonda değil. Avrupa bunu yapamaz. Bakın askerlik sistemine bakın, ordu sistemine bakın, halklara bakın, gençlere bakın. Siz de gidip görüyorsunuz. Biz de az çok görüyoruz. Yani öyle bir savaşı kaldıracak bir Avrupa yok. Öyle bir onların eski komutanları gibi komutanlar yok. Figürler yok zaten en basiti. Dolayısıyla bu güvensizliği şu anda bence iliklerine kadar hissediyorlar. Ve kafalarına kaldırıp baktıkları zaman bence güvenecekleri, güvenmek zorunda oldukları tek ülke var. O da Yunanistan değil, Türkiye. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler.